Herkese merhaba. Ayşem'le Ne İzlediğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki dizimizin ismi Sahtekarlar. Merhaba sahtekarlar. Hoş geldiniz. Harbiden hepsi de sahtekar. Tabii. Baktığında diziyi. Tabii. Efendim ben ismin manasıyla başlamak istiyorum sahtekarlara. Sahtekar, Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı sahte işler yapan, düzmeci, sahteci ve Yezid demişler. Ay oturamadım. Bunun burada Tamam. şu an rahat mısın? Rahat. Seni rahat ettirdik mi? Aynen. Tamam, sahtekarlık da yapıyor olabilir. Belki rahat değil. Hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Rol çalarım. Etik değildir rol çalmak. Neyse. Bir Emmy ödüllü bir senaristin elinden çıkan bir diziyle karşı karşıyayız. Sema Ergenekon. Ben Emmy ödülünü kazandığı dizi Yargı'yı izlemişliğim yok. Yargı'yı o kadar izlememişim. İzlemişliğim Yargı yok. bayağı ünlüydü. Ben de hiç izlemedim ama bu arada. Ben televizyonum olmadığı için ve sosyal medyada gördüğüm bölümleri izliyordum. Onun dışında bize platformlardan dizi izliyorduk. Ve hep söylenen de platformlardaki dizinin kalitesinin daha iyi olduğunu, televizyonda olan dizilerin kötü olduğunu. Ben o kadar dizi sektörüyle de haşır neşir değilim. Şükür yani Ayşem'le ne izledik vasıtasıyla normal kanallarda sahtekar. Helal. Ay diyeyim de gerçek oldu ha. Onunla yaptım ve ben sahtekarları çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani o sürüklenme olayı çok güzel hoşuma gitti. Oradan o çıktı, oradan o çıktı. Yani 2 saat hani platformdaki bir dizi 40 dakika olabiliyor ve 40 dakika sonra sen bitirebiliyorsun. Bu kısmı güzel bir şey ama 2 saat boyunca 3 saate yakın ya 150 küsur dakika mıydı? Yok 3 saat değil canım. 2 saat 10 2 dakika saat boyunca falan. o diziyi izliyor olmak 3 saat yapmayın. Sakın 3 saat dizi yaparlar ha. ki 150 küsur dakika yazdığı için oradan ben öyle 3 Evet, saat gibi ama bakmışım. şöyle hatırla mesela Aferin Süper sana, Babalar kızım. falan 40 dakikalardayken dakikaydı, doğru. sonra işte bu prime time kanalların böyle bir reklam alma bilmem ne şeylerinden dolayı 1,5 saatlere çıktı. Sonra 2 saate dayandı. 2 saat aslında çok ciddi anlamda uzun bir süre. Mesai, yazık, günah. Yani her hafta bir sinema filmi çekiliyor Evet. gibi bir durum. Hatta sinema filminden de fazla bir şey çekiyorlar. Senarist o yüzden yani kalemine sağlık. Hani çok zor bir iş. Umarım bir ekiple yapıyordur bu işi. Tam onun şeyine, jerenine bakmadım ama Ay yapımın bir işi. Ondan sonra Ay bir de Ali Bilgin çekiyor yönetmen olarak. Bence güzel başlıyor. Yani Haluk Bilginer'le zaten o başlaması falan yani hani Tıkandım. çok iyi. Evet. Ali Evet, Bilgin işlerini çekiyor. Diğer işleri de işte Menajerim Aray'ı çekiyordu ilk sezonda. Evet, o vardı. Birkaç işi var benim daha hatırladığım. Onda da audition verdiğim için hatırlıyorum Menajerimi genelde. arada şeydi, uyarlamaydı başka bir Fransız Evet, Fransız bir bir diziden dizinin uyarlamasıydı. uyarlamaydı. Onu oradan biliyorum. Sahtekarlar bir uyarlama mı bakmadım ama. Öyle Sahtekarlar bir şey uyarlama sanmıyorum. değil. Aynen. Çok bizim donelerimiz var çünkü. Ya şey farklı oldu. Mesela bu avukat olarak bir şeye gidiyorlar. Kadıköy'deki Hasanpaşa'daki denetimli serbestlik orası. Ha, Şey değil, Hasanpaşa evin orası Ha. gibi. Orada kızı aldığı yer işte bir oyuncu karakteri yapıyor. Avukat sahtekar olarak bir oyuncuyu kullanacak. Onun oturduğu ev orası. Hep orası olarak gitti bir süre Kadıköy coğrafyasında çevresinde geçtikten sonra ben artık o ilgimi kaybedip konuya dahil olmam beni de mutlu etti. Orası neresiymiş, burası neresiymiş diye. İnsan tanıdık görünce bir daha orayı yakalayacağım diye düşünüyor. Ha evet, o oto tamircilerin gittiği yer Mandıra Caddesi'nde. Evet. Yani Fikirtepe'nin oralarda falan. Tabii Evet, Fikirtepe'de tanıdık ama çekmişler o şeyleri. ben hiç- Rezidans sonrasında Gecekondu Mahallesi. hiç oraları öyle düşünmedim mesela burası neresidir. Sadece baktığımda burası gibi aklımda kaldı. O kadar, başka bir şey yok. Başka. Yani Şimdi o esnada. Haluk Bilginer'le Haluk Bilginer Kadir diye bir karakter, çok zengin bir adamın burada işte Tamer Levent'in canlandığı Hidayet'in avukatı ve Hidayet bir gecelik kaçamak ilişkisinde kaybettiği kızını bulmak istiyor. Bir kalp krizi geçirdiğini ve toprağa yakın olduğunu, bu yüzden de son bir vefa benim gayrimeşru kızımı bulur musun diye Haluk Bilginer'den rica ediyor avukat olarak. Haluk Bilginer de sürekli geçiriyor. 34 sene sonra kafası denk ediyor. Aynen.
34 oldu sene böyle bir sonra. şey. Sonra işte o da bulacağım diyor. Sonra anlıyoruz ki öyle bir kız bulmak gibi bir girişim yok. Onun yerine 34 yaşlarında aklı selim bir kız bulalım diyor. Manipülatif, işte zeki, böyle her şeyi ayarlayabilen. Halledebilecek, Aynen. pratik zekalı, role rahatlıkla girebilecek, bulunduğu kabın şeklini alabilecek, kedi gibi bir şey arıyor. Yani işte. Sonra oradan görüyoruz ki Haluk Bilginer de canlandırdığı karakter de sahtekarca yaklaşıyor. Haluk Bilginer'in oğlu Ertan karakter de avukat. Baba oğul çok güzel. Çak baba harika. Biz ne işleri çözdük bilmem ne tarzını takıyorlar. Bir bakıyoruz Ertan karakteri de bir oyuncu tutuyor. Ve sen de işte davasında onu yalancı sanık olarak çıkartıyor. Ama şu noktada etik, çünkü zenginlerle çalışmıyor. İhtiyacı olan insanlarla çalışıyor. Ve bu sahtekarlık da aslında doğru ya da adalete hizmet eder yerde kullandığını söylüyor. Ay Robin Kurban Hood'tur oldum. ya bu. Beyaz yalan. Beyaz yalan. Bakıyoruz o da sahtekar. Neyse bir yerde bir kadının gözüne kestiriyor. Kadını canlandıran Hilal Altınbilek para bulması gereken biri. O da katagülle yaparak, hırsızlık yaparak para bulmaya çalışıyor. O diyor bu benim tam kafamda. Takip ediyor falan Kafamda filan. ben bunu Tamer Levent'e, Hidayet Bey'e ben bunun kızı diye yuttururum diyor. Ve bunu peşinden koşuyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Sen gel benle çalış, bana yaparsın diye. Kadın başta kabul etmiyor. Ta ki... Escort mu zannettin beni diyor. Öyle falan. evet, escort mu sandın Öyle diyor. bir sahne var. Yani Hilal Demir'e de çok inanıyoruz fakir ve şey olduğuna. Vallahi Evet. maşallah. Maşallah. Aşırı inandır. Güzel oynuyor bu arada, şey Ha. değil. Oyunculuk anlamında inanıyoruz ama fakir olduğuna inanmıyoruz yani. Hani ve erkek kardeşini oynayan çocuk çok iyi. Ya çocuk bir geldi. Aşırı iyi. Kim olduğunu, erkek kardeşi neydi onun? Taha. Can Bartu Aslan canlandırıyormuş. Evet. Ben ilk defa izledim onu. Bilmiyorum başka nerede oynadığı Ben de için. yani bilmiyorum ben Dizinin- de. Ama çok güzel oynuyordu. Anne mükemmel. Annesi de çok tatlı. O ben evle kıyamışsın erkek annesi. Ve nasıl manipüle ediyor aile içinde de, mesela çocuk öldürecekler beni. Tabii. İşte cesetimi kapıya atacaklar. Sen nasıl annesin falan dağıtıyor. Bütün evi Kolundaki işte son bilmem bileziği ne. almak için. kumar Kolundaki borcu bileziği yüzünden. bilmiyor, görmüyor ilk başta çocuk. Evi dağıtıyor. Galatasaray. Ondan sonra kadın oraya fokuslatıyor. Çünkü şeyini, hırkasını çekerek. Ve o bileziği görüyor ve oradan da işte şeye başlıyor. İşte bu ablam verdi bana bunu, ablan köpek gibi çalışıyor. İşte bize bakmak için sen ne sorumsuz çocuksun falan filan diye gene oradan bir erkek evladının bir ailede ne kadar büyük önem taşıdığını, ne yerse yesin, ne halt ederse etsin, bütün herkesin ona bakmakla yükümlü olduğunu gösteren bir durum var ortada. Aslında çok Türk aile yapısına hani uygun bir erkek mesaj olarak veriyor. güzeldi. Anasının kuzusu. Anasının kuzusu, evet, ama hiçbir sorumluluk almayan, hiçbir şey yapmayan ve sürekli kadın bireylerin, evdeki kadın bireylerin onu toparlamak için her riski alan bir sorumsuz bir çocuk Arkasını topluyor. profili. Bağımlı, kumar bağımlısı. Yani bu yüzden evet, de şu borca anda giriyor. kumar bağımlısı Ve derken olduğunu beni biliyoruz. öldürecekler diye derken gerçekten yolda peşini kesiyorlar ve gerçekten dövüp kapının önüne atıyorlar çocuğu. Evet. Borcunu ödemediği için. O esnada abla geliyor. O esnada abla geliyor. Mustafa Avkıran borçlandığı kişi. Çok güzel. Ya inanmıyorsun ama inanıyorsun. Yani ne alaka, böyle bir mafya adamı mı olur? Sen o tipe nasıl borç verdin? O tip 2 milyon küsür ödeyecek bir insan değil. Yani, ne yapacaksın? Canını mı alacaksın? Canını alacağım Niye diyor borç? işte. Ben ona inanmadım. Niye öyle bir çocuğa verirsin? Gelmiş 19-20 yaşlarında bir çocuk borç ala 2 milyon yapmış. Dövmüşler. Efendim 2 milyonu ödemezsen ben seni işte öldürürüm. Ama bu tefeci ya. Tefeci. Şimdi belki atıyorum 20 bin vermiştir. Bu ödeme 2 milyon milyona olmuştur. çıkmıştır. Çünkü günlük faiz işletiyorlar ya. Öyleymiş. Neyse bir de diyor ki ben Gene bir diyor seni kebapçı. diyor ki Abi kebapçı da hayran oluyor. inanılmaz ya. Sürekli bir kebap olayımız var ya. Abla da gidiyor Mustafa Avkıran'ın yanına gidiyor. Beni götür diyor delikanlı Karakterine- abla. Abla fena çatır çatır tam mahalle delikanlısı diyeceğim ama neyse. Tam mahalle raconunu biliyor, çatır çatır gidiyor döven insanlarla birlikte. Fena, aynen. Sonra Mustafa Avkıran'ın arkasında bir tip var, bildiğin ayaklı bilgisayar. Bu
bilgileri niye veriyor bilmiyorum. Kaç para borcu var diyor Mustafa Akıran. ChatGPT gibi ya. 2 Matematikte matematikte bilmem ne. yazsın. Peki bunun günlük faizi 3'e bölürsek ne olur? Ayda ne kadar düşer? Bilmem ne. Sonra diyor ki işte 1.330.000. Yalnız abi yuvarlarsak 25 olur. Aynen Yine öyle. doğru. Yuvarlayalım, onu öyle yapalım, böyle yapalım. Bilmem nereye ne koyalım falan. Öyle deyip bir absürt duruyor. bir tip var orada. Mustafa Akıran zaten absürt gibi. O sakinliği, o değil. Neyse abla da diyor ki ben diyor 3 milyon küsur ödeyeceğim. O iş bende. Sonra tabii Ne? 3'e bölüyor ya onu da. bir küsur 10 10 günde günde bir 1 milyon küsür 1 milyon ödeyeceğim küsur diyor. ödeyecek Abla, diyor. yani helal olsun valla. Hiç ödeyemem, işte atıyorum 24 aya böl, 12'ye böl demedi, öderim dedi yani. Çünkü 1 biz milyon. bilmiyoruz. Sonra öğreneceğiz. Zaten bir yolda. Zaten ilim izliyor mevzuyu. Evet, işliyordu. İşliyor. Ya Zaten biliyor paranın geleceğini. Ama gene Onları de da burada bir kandırdı. şey yaparsın ya. Hayır zaten o yola girdi ki ben avukatı kandıracağım dedi Eyvallah, yani. girdi. Ona hemfikirim. Ama biz seyirci olarak ilk başta karşılaşmıyoruz ya o girdiği yolla. O yüzden ufak da olsa abi hani 10 günde bir milyon yapma da atıyorum ayda 1 milyon yaptı. Hani O ona zaman göre değil. faiz işletti. Biz ne yapalım, bunu nasıl yapacağız? Üzülüyoruz abla için vesaire. Neyse tabii ki abla böyle bir durumda kabul etmek durumunda kalıyor avukatın teklifini. Ve bu evet, Hidayet zoraki Bey'in bir kabul. çok hiç istemiyor. Hiç Hidayet oral değil. Bey'in yarattığı karakterin kendisi oluyor. Kendi ismiyle gidiyor, soyadı değişiyor. Onun yeni bir kimlik çıkartılıyor vesaire. Aslında bir şey çok hoş. Niye ben ya sahte kimliğimde üniversite mezunu değilim? Lise mezunu niye yaptın? Niye ben evlendim? Aynen. Niye benim çocuğum var? Niye ben boşalıyorum falan. Avukat orada sinirlendiriyor. Sonra bu arada Hidayet Bey zaten hani Tamer Levent'in canlandırdığı karakter. Tekerlekli sandalyede gidiyor. Ha bu arada ev yanıyor. Evdeki Hidayet Bey'in hiçbir çocuğunun umrunda değil. Babasını en üst kattan kaldırmak. Bu bizim avukatımız Ertan Bey. Ertan mıydı? Ertan Bey alıyor kucağına, indiriyor onu. Çatı yanıyor ya. Evet. Dışarı Yalı. çıkartıyor. Yalının çatısı. Ev değil, yalı. 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 Hiçbir çocuğunun Rutubeti de çok olur yalının. Neyse. detaylarını bu olsun Orçun ya. Olsun öyle deme dert. Sonra biz bir bakıyoruz. Efendime söyleyeyim. Hidayet Bey'imiz sakat değil. Sahtekar. Evet, o da bir Kızımız- sahtekar. Kızımız avukatın tuzağına düşmemiş. Kızımız zaten daha önce avukatın böyle bir kız arayacağını biliyormuş. Kızımız da sahtekar. Aynen öyle. Avukat Haluk Bilginer'in oğlu değil. Haluk Bilginer sahtekar. Öldükten sonraki şeyi. Haluk Bilginer'le oğlu, baba Haluk Bilginer'le Ertan mezarlıkta, annesinin mezarlığında buluşacaklar. Haluk Bilginer orada trafik kazası geçirip vefat ediyor canlandırdığı karakter. MOBS kayıtlarından bir görüntü geliyor. Haluk Bilginer de oraya gitmiyormuş. O da sahtekar çıkıyor. İnanılmaz, dizide kimse dürüst değil. Matruşka yani, gibi kimse. herkes böyle teker teker sahtekar. O yüzden 2 saatin kolaylıkla geçebileceği bir dizi oldu. Ama hani Evet. aynı 2 saat uzunluk devam ederse ya ben 2 saat oturmakla ve izlemekte zorlandığım için zor oluyor. 20 dakika izle. Ertesi Ya, gün kahvaltıda evet. 20 dakika izle Belki gibi. de o kısa bölümlerini izleyip hani Aa. nasıl evrildi falan filan gibi. İlk bölümde herkesin sahtekar olduğunu resmen anlıyoruz. aynen Çocukların anlıyoruz. sahtekarlıklarını görmedik. Perihan Savaş'ın canlandırdığı kardeşin sahtekarlıklarını görmedik. Görmedik. O Uğur Aslan'ın canlandırdığı Önder karakteri var ve Önder'in eşi var Gülten. Onların aralarındaki diyalog da çok güzel. Yani arkadaki karakterlerin, yan karakterlerin diyelim, kendi aralarındaki dünyaları da küçücük diyalogda görüyor olmamız benim çok... Biz kahvaltı sahneleri var. Ben koptum. Bunu araştırsana. Araştıracağız. Araştırmadık. Böyle bir flörtleşmeleri Aynen, birbirlerine. Dedim ki sırf o çift için ben izlerim. Çok güzeller. Güzel yan karakterler olunca izlenmesi güzel Birbirlerini oluyor. Bir de seven ya. Ben oyunculuklar da böyle şey değil. Yani çok izlenebilir. Hani seni alıyor. Oyunculuklar güzel. Güzel çalışılmış. Bir de yani çok enteresan bir şey var. Ya da bana öyle geliyor. Haluk Bilginer böyle bir şeye girdiği zaman yanındakiler de çok güzel oluyormuş gibi geliyor. Ya da onun büyüsünden de ötürü mü bilmiyorum ama herkes böyle Olabilir cillop diye gibi düşündüm. oynuyormuş gibi geliyor Haluk Bilginer'le yani. dizi izlemedim. Olabilir. En son şey olmuş olabilir Haluk Bilginer'in. Şahsiyeti izlediğinde de mesela Ama Şahsiyet'te şahsiyet de herkes platformdu. Şahsiyet ya platformu olsun ama içinde. herkes Ali çıtır Atay çıtır falan oynuyordu vardı. falan. Yani Yok Ali Atay hani, yoktu. Ali Atay diğerinde vardı. eee, Hafızasını kaybeden rolündeydi.
Şebnem Bozok. Evet, Şebnem Bozoklu Bozoklu'nun falan vardı. oynadığı Şahsiyette de Şahsiyet. bayağı şeydi. Zaten Emmy aldı onunla. Evet. Ay çok Aynen, güzeldi. Emmy Bir aldı. gerçek karakter olmasını istemedik mi? Yani evet. Gerçekten biri olsun ki kadınlara, çocuklara tecavüz edenlerin bir şekilde öcünü Neyse, alsın biz diye. Biz sahtekarlara sahtekar devam. olduğumuz için böyle dilekler Şahsiyeti konuşabiliriz gerçekleştirebiliriz. bu arada. Çok Evet ya, tekrar konuşulması izleyelim. gereken bir dizi Şahsiyeti bence tekrar de. çekin. İkinci sezonun yayınlandı daha yeni zaten. Geçen yıl mı? Bir hatırlamıyorum Öyle ki. bir Bende şey hafıza oldu. yok. Belki ara ara yaparlar Şahsiyeti tekrardan. Sahtekarlarda öyle. Haluk Bilginer'e hemen tabii ilk bölümde öldüğü için ya da ölmedi belki, bilmiyoruz. O da sahtekar O da çıkıyor. sahtekar olabilir. Çünkü bir söylediğini tutmuyor falan gibi bir yerde de var. Hani şu anlık öldü ve sadece videoları, ses kayıtları ya da daha önceden konuştuğu şekillerde biliyoruz Haluk Bilginer'i. Böyle. Yani evet, güzel bir dizi. Hoş. Kareler çok iyi. İşte kızın peşindeki o Mustafa'nın sağ kolu Kıza olan, aşık. Ay kıza nasıl aşık. evlenme teklifiydi ya. Yani Ay kurban arabanın olurum. içinde gel diyor, evlenelim, biz aşiretiz diyor, bize çok takarlar diyor. Sen oradaki altını alırsın, ödersin diyor. O kadar mantıklı Ama ki. kız da nasıl hemen arkadaşa bağlıyor oradan. Aferin ona. Aynen. Anlamıyormuş almıyor nasıl yapıyor. Aynen. Ne yapacak? Şen kasap, bir dakika, kasabın adı neydi? Arkadaşı olan kasap. Cazet, bir şey et. Kasapçının ismi de çok komik. Hani imzaladıktan sonra geliyor, arabaya biniyor ya, halletti. Ha, evet En evet. son ay kasabın adını unuttum ama çok komikti. Evde çalışan hizmetçiyle şey Evet, diyorsun. kasap Aynen. arkadaşlar, o 3 kişinin arasındaki arkadaşlık ilişkileri çok güzel. Aynen. Kızı nasıl hemen oraya, mesela sana bunu alalım, hadi restoranta gidelim, böyle bir şeyde buluşturalım, seni oradan alalım falan diyor. Onlar da tatlı. İyiler. Tatlı. İyiler. Aynen. İyiler. Ama hepsi sahtekar. Evet, hepsi sahtekar. Sahtekarları sevdik. Aynen, biz sevdik. O zaman haftaya yeni bölümle tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Bu bölümü böylelikle bitiriyoruz. Görüşürüz. Baş baş.